Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda mis gibi portakal kokulu bir portakallı şam kurabiyesi yapacağız. Burada 3 adet yumurtamız var. Bunun sadece bir tanesinin sarısını ayıracağım. Gerisini kurabiyemizin içinde kullanacağız. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı şeker, 125 gram yumuşak oda sıcaklığında erimiş yumuşak bir margarinimiz, yarım bardak yoğurt. Burada da unum var. Aldığım miktarı ben koyarken sizlere söyleyeceğim. 1 adet portakal, hem suyunu hem rendesini, kabuğunun rendesini kullanacağız. Birer paket hamur kabartma tozu, vanilya ve 1 çay kaşığı da karbonat kullanacağım. Dış yüzeyini iyice yıkadığım 1 adet portakalın kabuğunu rendeliyorum. Portakal suyunu da ilave ettim. Bunun içerisinde 1 çay kaşığı karbonat var zaten. Onu da ilave ediyorum. Çırpıcıyı kaldırıyorum. Artık bundan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu kabımda 5 bardak un var. Bunun birazını döküyorum. Hepsini döktüm unumun. İki bardak un daha ilave ettim. Bir bardak daha koydum. Toplamda şu an 8 bardak un kullanmış oldum. Kıvamına bakacağım. Arkadaşlar tam 9 bardak un kullandım. Kıvamı zaten hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Bu kıvam gayet iyi. Şimdi birazdan yuvarlayıp tepsiye dizeceğim. Şöyle limon büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Güzelce yuvarlıyoruz. Çok sık sık yapmayalım, aralıklı olsunlar. Şöyle küçük bir kase, fazla değil, cevizi rondoya alıyorum. Çok küçük olmayacak şekilde rondoda çekeceğim. Bir yumurta sarısını ayırmıştık arkadaşlar. Bunun içerisine şöyle 2 tatlı kaşığı süt ilave ettim.
Üzerine kıydığım cevizi koyuyorum. Şöyle hafif elimizle de bastıralım cevizi. ...180 dereceyi ısıttığım fırınıma gönderiyorum. Portakallı Şam kurabiyemiz pişti. Dinlendirdim. Mis gibi kokular yine mutfağımı sardı arkadaşlar. Sizler de bu kurabiyeden yapın. Muhakkak gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi bir tanesini şöyle ikiye bölüp iç dokusunu göstermek istiyorum size. Hala ılık. Şöyle. İçi yumuşak, dışı hafif kıtır. Gerçekten çok güzel oldu kıvamı. Ölçülere tam uyarsanız bu kıvamda sizler de kurabiyeleri yapabilirsiniz. Şöyle bir ufak parça hemen bir tadına bakmak istiyorum. Yanında da bir bardak çayımız var. Kurabiye gerçekten çok güzel olmuş. Portakal kokusu, aroması ve şekeriyle, yağ oranıyla bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.